Merhaba arkadaşlar, sağlıklı, mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün çiçekler arasından neden orkideyi tercih etmelisiniz? Orkide bakımı zor mu, kolay mı? Bu konuda deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Benim orkidelere olan ilgim 7 yıl önce başladı. 7 yıl önce hediye olarak bir orkide gelmişti bana. Normalde çiçekleri çok seviyorum ama orkideyi görünce biraz şaşırmıştım. Orkidenin ağaç formunda, ağaç kabukları formunda olan toprağı tabii insanı biraz şaşırtıyor. Toplum olarak toprakta yetişen bitkilere alıştığımız için toprağını böyle görünce acaba bakımı zor mu diyoruz. Ama aslında öyle değil arkadaşlar. Orkidenin bakımı diğer çiçeklere oranla çok daha kolay. Orkideyi bu şekilde ağaç kabuklarında yetiştirebilirsiniz. Veya orkideyi sadece suda da yetiştirebilirsiniz. Ya da orkideye böyle yosunda da bakabilirsiniz. Yosun kullanarak da yetiştirebilirsiniz. Orkidenin en güzel yönü sık sulama gerektirmiyor. Kalın kökleri olduğu için bakın bu görmüş olduğunuz kökler suyu içerisine hapsediyor ve uzun süre susamasına engel oluyor. En güzel yönü bu. Çünkü mesela tatile gidiyorsunuz diyelim. Tatile gittiğinizde 10 gün kadar sulamanıza gerek kalmıyor. Ben mesela şöyle yapıyorum. Şöyle göstereyim bakın. Saksının dibine bu şekilde birkaç tane taş koyuyorum ve yaklaşık 2-3 parmak kadar su dolduruyorum. Tatile gittiğimde bir kere suluyorum. Onun içerisinde de bir miktar su dolduruyorum. 10 gün kadar rahatlıkla böyle kendini idare edebiliyor. Diğer çiçekler olduğunda mesela yazın gerçekten çok sıkıntı yaşıyorum. Yazın mesela 3-4 günde bir diğer çiçekleri sulamak gerekiyor ama orkide öyle değil. Orkideyi 10 gün kadar sulamasanız da içerisinde bir miktar su olduğunda yeterli oluyor. Çünkü kökler gerçekten suyu içerisine çok güzel hapsettiği için nemi muhafaza ediyor ve sulamaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Diğer güzel yönlerinden biri orkide diğer bitkiler gibi sık sık hastalık olmuyor. Yani orkidelerde de tabii bazen kırmızı örümcek, unlu bit gibi hastalıklar meydana geliyor ama diğer bitkiler kadar çok hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmıyorsunuz. Orkidenin yapraklarını dezenfekte ederek bu hastalıklardan da kurtulabilirsiniz. Diğer bitkilerin yapraklarını tabii dezenfekte etmek o kadar kolay değil. Ama orkideninki çok kolay. Orkidenin yapraklarını limonla silerek çok daha kolay bir şekilde dezenfekte edebilirsiniz. Orkidenin diğer güzel yönlerinden biri daha uzun süre bu şekilde çiçekli kalması. Bakım koşullarına dikkat ederseniz 6 ay bu şekilde üzerinde çiçekler kalıyor. Mesela bakın ben bunun dalını 1 ay kadar önce budadım. Hemen gördüğünüz gibi yeniden çiçek dalı oluştu. Tabii bu çiçek dalının büyümesi yine 2 ay kadar sürecek. Çiçek açması 2 ay kadar sürecek ama çok uzun bir süre çiçeksiz kalmıyor. Hatta yerini severse kesinlikle daha bir daldaki çiçekler dökülmeden yeni diğer dallarda çıkabiliyor. Orkide bakımında en çok zorlanılan konulardan biri orkideyi çok fazla sulamak. Orkide çok fazla sulandığında görmüş olduğunuz bu köklerde çürümeler meydana geliyor. Kesinlikle sulamayı fazla yapmamalısınız arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Köklerine bakmadan sulamayı kesinlikle yapmayın. Çok fazla sulama yaptığınızda bu içerisinde görmüş olduğunuz kökler hava almıyor ve havasız kaldığında, nem içerisinde fazla olduğunda çürümeler meydana geliyor. Görmüş olduğunuz bu kökler bu şekilde gri olmadan sulama yapmayın lütfen. Kökler bu şekilde grileştiğinde sulama yapabilirsiniz. Saksı içerisinde bir miktar suyun olması orkideye zarar vermez. Alt kısmında bir parmak kadar su bırakabilirsiniz. O su bitkinin oradan biraz da olsa nem almasını sağlar. Eğer bu şekilde sulamada sıkıntı yaşıyorsanız kesinlikle orkideyi suyun içerisinde bakabilirsiniz. Bakın böyle suyun içerisinde de orkideyi yetiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın suda olmasına rağmen çok güzel 2 tane çiçek dalı oluştu ve kökleri oldukça sağlıklı, çiçekleri oldukça sağlıklı. Bu şekilde de orkideye bakabilirsiniz. Özellikle sulama konusunda sıkıntı yaşayıp orkidelerin köklerinin çürümesine sebep oluyorsanız kesinlikle orkideye suda bakabilirsiniz. Bakın şu orkidemi ben yakın bir zaman içerisinde su içerisine aldım. Köklerde çürüme vardı çünkü o yüzden hemen suya aldım. Suda da gördüğünüz gibi yeni bir çiçek oluşmaya başladı. Sağlıklı yeni kökler çıkmaya başladı.
Orkideye toprakta bakarken sıkıntı yaşıyorsanız kesinlikle suda da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili daha önceden videolar paylaşmıştım. Yukarıdaki linke tıklayarak suda orkide bakımı ile ilgili videolara da ulaşabilirsiniz. Orkide bakımı oldukça kolay olan bitkilerden. Benim 20'den fazla orkidem var ve hepsi de gördüğünüz gibi bu şekilde hemen hemen hepsi çiçekli. Çiçekli olmayanlarda bakın böyle yeni çiçek dalları çıkıyor. Şöyle göstereyim. Hepsinde de yeni çiçek dalları oluşuyor. Yani sağlığı yerinde olursa orkidelerinizin gerçekten hiçbir sıkıntı yaşamadan sürekli yeni çiçek dalları oluşturabilir. Hatta bu şekilde yavru orkideler oluşturarak orkidelerinizi de çoğaltabilirsiniz. Orkide bakımı ile ilgili dikkat etmeniz gereken 3 önemli nokta var. Bunlardan en önemlisi orkidenin bol ışık alabileceği bir yerde olması. Orkidenin bol ışık alabileceği bir cam kenarına yakın yerde olması gerekiyor. Yaklaşık 12 saat ışık alması gerekiyor arkadaşlar. En azından cam kenarında bol aydınlık olan bir yere koymayı ihmal etmeyin. İkinci dikkat etmeniz gereken orkidenin sulanmasına dikkat etmek. Az önce de bahsettiğim gibi sulamayı çok fazla yaparsanız köklerde çürüme meydana gelir ve orkidenizi kaybedebilirsiniz. Sulamayı çok fazla yapmayın. Kökler yeşilse sulama yapmıyoruz. İç kökler gri ise sulama yapıyoruz arkadaşlar. Ama şunu da özellikle belirteyim. Bakın bu hava köklerine bakarak kesinlikle sulama yapmayın. Önemli olan bu hava kökleri değil iç köklerdir. İç kökler gri ise sulama yapın. Hava kökleri dışarıda olduğu için bunlar her zaman gri olur. Üçüncü ve yine en önemli konulardan biri orkidenin bulunduğu sıcaklık koşulları, ortam koşulları. Orkideler 15 ile 25 derece aralığında olan ortamlarda olması gerekiyor. Orkideler çok soğuğa da çok sıcağa da dayanamıyor. Benim en çok sıkıntı yaşadığım konulardan biri de bu. Benim bulunduğum yer maalesef yazın çok sıcak, kışın da soğuk oluyor. Alanya'da yaşıyorum ben ve burada yazın odanın sıcaklığı 40 derece oluyor maalesef. Kışın da burada doğalgaz olmadığı için orkidelerimin bulunduğu oda soğuk oluyor. Şu an yaklaşık 12-15 derece civarında. Normalde bu sıcaklıkların 15'in üzerinde 15 ile 25 derece aralığında olması gerekiyor. Ama maalesef benim bulunduğum koşullar da aslında orkideler için çok uygun değil. Normalde zaten bu bakım şartlarına göre orkidelerimin çok daha böyle fazla çiçek dalı vermesi, daha fazla çiçek açması gerekir ama dediğim gibi bu koşullarda ancak bu kadar olabiliyor. Siz de bu anlattıklarıma dikkat ederseniz, orkidelerinizi bol aydınlık bir odaya alırsanız, sulama konusuna dikkat ederseniz, yeteri kadar sıcaklık ve nem uygun olursa orkideleriniz bu şekilde bol bol çiçek açar. İnanın bakma konusunda da hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Sadece bunlara dikkat etmeniz orkidelerinizin bol bol çiçek açması için yeterli olur. Başka dikkat edilecek aslında hiçbir şey yok arkadaşlar. Orkide bakımında en önemli unsurlar bunlar. Bunların yanı sıra isterseniz besin takviyeleriyle destekleyebilirsiniz. Ben genellikle evde hazırladığım bitki besinlerini orkidelerimde kullanıyorum. Siz de evde hazırlayacağınız muz kabuğu suyu olabilir, aloe vera suyu olabilir, yumurta kabuğu suyu olabilir, pirinç suyu olabilir. Buna benzer besin takviyeleriyle orkidelerinizin gelişimine destek olabilirsiniz. Evde hazırlayabileceğiniz bitki besini tariflerini daha önce sizlerle paylaşmıştım. Yukarıdaki linke tıklayarak siz de evde kendi besin takviyelerinizi hazırlayabilir ve orkidelerinizde kullanabilirsiniz. Orkideleriniz bu şekilde çiçekliyken ayda bir kez besin verebilirsiniz. Orkideleriniz henüz çiçekli değilse veya bu şekilde daha yeni çiçek dalı oluşuyorsa kesinlikle 15 günde bir kez besin verirseniz daha iyi bir şekilde gelişim gösterir. Yavru varsa özellikle daha hızlı köklenir, daha sağlıklı kökler oluşturur, bol bol çiçek açar. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Orkidenin bakımı diğer çiçeklere oranla çok daha kolay. Bu anlattıklarıma dikkat ederseniz eminim siz de rahatlıkla evinizde orkide yetiştirebilirsiniz. Sonrasında siz de benim gibi bir taneyle başlayıp evinizi bu şekilde orkideyle doldurabilirsiniz. Çünkü orkide gerçekten bir sevda, bir terapi gibi arkadaşlar. Ben böyle çiçekleri sürekli izlemek için odanın bu köşesine geçiyorum ve sürekli oturup kahvemi alıp orkidelerime bakarak kahvemi yudumluyorum. Bu gerçekten huzur verici bir mutluluk. Bence herkesin evinde birkaç tane böyle çiçek açan güzel bitkisi olmalı. Hem bir terapi oluyor insana hem de onların rengarenk görüntüsüyle evimizi güzelleştiriyoruz.
Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca yorumlarınız benim için çok değerli. Düşüncelerinizi yorumlarda bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Çiçek ve bahçe bakımı konusunda deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Siz de videolardan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açarak yeni videolardan sürekli haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.